aşkım. Bugünkü durağımız Mısır'ın en eski yerel halklarından biri olan Nübyelilerin yaşadığı Nubayn köyüne gidiyoruz. Renk renk, desen desen evler. Her boyanın bir anlamı varmış. Köyde 100'den fazla timsah bulunuyor bu arada. Şiddetli bir kuraklık döneminde timsahlar susuz kalan köylü kadınları gizli bir su kaynağına yönlendirmiş. O günden beri timsahlara minnettarlık ve saygı duyuyorlar. Burada yaşayan Nubayn köylülerinin kendine has bir dili varmış. Nubayn dili olarak geçiyormuş. Bu dil Afrika kökenli. Yabancılara da çok öğretmiyorlarmış. Çünkü kendilerine kalan miras olarak düşünüyorlarmış bu dili. Mustafa Kemal Atatürk. Yavaş yavaş. Otelden çıktım ve yolculuğum başladı. Hello, hi. Kaldığım otel bir köyün içinde. How are you? Bye bye. Burada yerel halkın yaşadığı bir köyün içinden geçiyorum. Aslan şehir merkezinden bir 10 dakika yürüme mesafesinde uzağım buraya. Oo, kötü bir kaza oldu sanki burada. Bir bakayım, motosikletle girdi. Virajı alamadı diyecektim ama yok. Hızlı bir giriş yapmış arkadaş buraya motosikletle. Çocuklar da gürültüye koştu da bir şey yok. Adam içeri girdi direkt. Kapıyı sert bir şekilde açmış. Ve köyün içinde hayvanlar, çöpler burada karınlarını doyuruyor. Çöplerden hayvanlar. Mısır'ın geneli böyle çöp içinde zaten arkadaşlar. Yani çok temiz bir ortam beklemeyin Mısır'a geldiğinizde. Turistik yerler dışında her yer çöp içinde diyebiliriz. Bugünkü durağımız Mısır'ın en eski yerel halklarından biri olan Nübyelilerin yaşadığı Nubayn köyüne gidiyoruz. Bu köyün tarihi M.Ö. 2000'lere kadar uzanıyor. Bakın burada gençler de şeker kamışı yiyor. Afiyet olsun. Hello. Selamünaleyküm. Ve Mısır sokaklarında dolaşırken her an karşınıza tanıdık bir isim çıkabilir. Bu isim Tofaş. Şahin, Doğan ve Kartal modelleri burada sık sık kullanılıyor. Bu aracın burada ne işi var diyecek olsanız da Tofaş 1970'lerde bu araçları Mısır'a ihraç etmeye başlamış ve 1991'den itibaren Mısır'ın El Nasır şirketi Şahin, Doğan ve Kartal modellerini üretmeye başlamış. Arabanın içindeki parçaların %45'i yerli üretim, yani Mısır üretimiymiş. Ve bu kuş serisinin üretimi 2009'a kadar devam etmiş. Türkiye'de üretim 2002-2003 yılında durmuşken Mısır 2009'a kadar bu araçları üretmeye devam etmiş. Üretim ve satışa başlandıktan sonra Mısır'da bu arabalar genelde taksi olarak kullanılmış. Hemen karşımda bir tane daha var. 2009'a kadar devam eden üretim süreci 2009'da durmuş. Fabrikanın ekonomik sıkıntıları nedeniyle. Tofaş dışında Murat 131 serisine de çok rastladım burada. Görünce bir şaşırdım açıkçası. Dedim bunların burada ne işi var? Fakat Mısır üretimi arabalarmış. Ben de şehir merkezine doğru yaklaştım. Bir kahve içeceğim. Daha sonra da köye gitmeye çalışacağım kendi çabalarımla. Milattan önce 4000 yıla kadar uzanıyor bu köyün tarihi. Az önce dediğim gibi Mısır'ın en eski köylerinden bir tanesi. Mısır'da özellikle çocuklar turistlerle tanışmak istiyor. Merhaba diyorlar, selam veriyorlar, güler yüzlü yaklaşıyorlar. Tabii ilgilerini çekiyoruz ister istemez onların. Az önce de kamerayı görünce çocuklar şarkı söylemeye başladı. Videolarını izlemek istediler. Ben de onlara çektiğim videoyu gösterdim. Çok da hoşuna gitti, böyle merakla izlediler. Ve bakın şimdi de beyaz bir modeli denk geldi Tofaş'ın. 5 vites yazısını kaldırmışlar ama hala duruyor. Ve Mısır'da arabaların geneli böyle. Genelde parça boyalı ya da kazalı oluyor. Zaten Mısır'da trafik kuralı denen bir şey olmadığı için. Ve Mısır'da trafik kuralı yok demiştim. Gerçekten de öyle. İnsanlar burada kesinlikle trafik kurallarına uymuyor. Herkes kafasına göre araba kullanıyor. Ne emniyet kemeri, ne kırmızı ışık. Bazı yoğun kavşaklarda polis duruyor ama polis de kimse dinlemiyor. Acayip bir sistem var. Ve Nil Nehri kıyısında yürüyüşüm devam ediyor. Az ileride solda bir kahveci var. Dün ilk geldiğimde orada yemek yemiştim. Üst katında da bir kafeterya tarzı dükkan var. Orada bir kahvemi içeceğim. Daha sonra yoluma devam edeceğim. Manzaram da az önce
otelden size gösterdiğim gibi böyle. Selamünaleyküm. Kahvemi sipariş ettim ve şurada biraz soluklanacağım. Ve Mısır sokaklarında bol bol göreceğiniz manzaralar arkadaşlar. Adamın kafasına taş attı. Çocuğun kafasına taş attı ve kanıyor şu an. Bu Mısır'da gördüğüm en az 6. ya da 7. kavga arkadaşlar. Bir iki tanesini video çekebildim. Ama kamerayı açmadığım noktalarda da çok gördüm. Maalesef Mısır halkı kavga etmeyi de çok seviyor. Küçücük bir tartışmada olay alevleniyor ve birbirlerine yumruk atmaya başlıyorlar. Az önce de kamera kapalıyken şöyle kocaman bir taş attı çocuk diğer çocuğun kafasına. Ara sokaklarda sık sık karşınıza çıkacak manzaralardan bir tanesi de bu. Maalesef öyle. Selamünaleyküm. Çantamda 150 TL'ye Sri Lanka'dan aldığım güneş gözlüğüm kırılmıştı. Şimdi yol üstünde bir gözlükçü gördüm. Bu yeni gözlüğümü 350 pound dedi. Ben de 100 pound dedim. 120'ye anlaştık. Arada uçurum var arkadaşlar. Yarı fiyatından daha fazlasına düşüyorlar. Pazarlıkta buradaki esnaflar. Yaklaşık 110 TL civarı yeni gözlüğüm. Ve ben de McDonald's'ın oraya geldim. Buradan şimdi feribot bakacağım. Yerel halkın kullandığı küçük kayık diyebiliriz aslında onlara. Onlara binmeye çalışacağım. Karşıdan karşıya geçmek istediğinizde direkt böyle yol atlayın arkadaşlar. Şu sürücüler çok tecrübeli. Sizi ezmiyor. Selamünaleyküm. Welcome. Ve local ferry. I am looking local ferry. Local ferry. Şükran abi. Okay, well I will go myself. No need come with me. No, not private boat. How much? How much? Egyptian? Egyptian. 1,500. 1500 diyor. Şu kıyıda lokal botları ararken insaflı biri çevirdi beni, İngilizce biliyormuş. Birkaç kişiye sordu Arapça. Onlar da 1000 dedi. Hatta tartıştı onlarla niye bu kadar çok yüksek rakam söylüyorsun gibilerinden. Birkaç kişiye daha söyledi. 1000-1500 civarı diyenler oldu. Ve adam en sonunda uygulamadan git dedi. InDrive uygulamasıyla git dedi. Daha ucuza gideceksin dedi. Çünkü bunlar seni kazıklamadan götürmeyecek dedi. Doğru da söyledi aslında. En az 10 kişiye sordum burada. InDrive uygulamasından motosiklet çağırdım. 75 pound'a karşıya geçeceğim arkadaşlar. Köye ulaşacağım. Daha ucuz yolları var mutlaka. Çünkü yerel halk bu botlara 10-15 civarı rakamlar ödüyor. Fakat turistseniz hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Ya da yol göstermiyorlar. Maalesef işin gerçeği bu. InDrive uygulaması da gayet güzel çalışıyor. Bakın sürücü 1 dakika içinde geliyor. Selamünaleyküm. Motosiklet yolculuğum 20-25 dakika kadar sürdü. Uzakmış bayağı. Yani yakında değil. 6 kilometre yol geldik arkadaşlar. Ve motosiklet beni tam köyün girişinde indirdi. Şu anda köyün girişindeyim. Sol tarafta bir kafeterya beni karşıladı. Hello brother. Selamünaleyküm. Have a nice day. Yeah, kamera. For YouTube. For YouTube. YouTube? Okay. Yes. I give my YouTube. Open YouTube. Okay. What's your name brother? I am Ahmed Mehdi. Ahmet Mehdi. My name is Ehad. Selamünaleyküm. Selam rahmetullah berekatuhu. İyi sen ne? Usta çakmak var ya. Ne yapıyorsunuz abi? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, geziyoruz. Yüzlük Nil Nehri'nde yüzelim. Şaka yapıyorsun. Yüzülüyor mu? Yüzülüyormuş. Hayır, ileride bir tane Yes. kumsal var. Efendim? İleride bir tane kumsal var, orada yüzülüyormuş. Vay iyiymiş. Neydi adı? Short board almadım ya. Tekneyle geldiysen götürüyorlar oraya. Yok gelmedim tekneyle ya. Tekneyle mi geldiniz? Şu an orada 3 kişi ne kadar ödediniz abi? Fil Adası diye bir yerde kalıyoruz. Aha. Oradaki adama 1500'e 3 farklı ada gezdi. Ha güzel. Tur gibi bir şey aldınız siz. Yani Oteldeki goodbye. Anladım. İyi güzelmiş. İyi. Burada zaten bütün otellerin hepsi şey kenarında ya, Nil kenarında. Aynen. YouTube'da bu arada yayınlayacağım sizi. Uyar değil mi? Eyvallah. Ben şeyle geldim, motosikletle geldim. Ha, çok iyi. 70 pound'a geldim ayıp söylemesi köye. Şehir merkezinde kalıyorum. Filin arkasında benim mi geldi? He?
ağacın arkasında. Ha evet. Aynen. InDrive uygulaması var burada. Uygulamadan çağırıyorsun motosikleti abi. Motorla mı geliyor? Ha motorla. Genelde motorla ulaşım yapıyorum. Kişi diye çağırmıyorum. Bir Evet. dakika 3 tane motor. Şöyle söyleyeyim 65 liraya falan geldi buraya. Yani 65 TL. Öyle. Köyü gezdiniz mi? Abi yeni geldi. Yeni geldiniz. Bir nefes alacaksınız. Timsah var. Şu tarafta zaten o port. Aha. Bu taraftan mı giriliyor köye? Şuradan mı? Şeyle tekneyle gelince şu ucundan giriliyor. Anladım, Oradan- tamam abi. Köyün girişinde hem buralı gençler hem de bizim Türk gençleri beni karşıladı. Renk renk, desen desen evler. Bu her boyanın bir anlamı varmış. Her rengin bir anlamı varmış burada. Bu köyde tahmini 2000 kişi yaşıyormuş. Ve buradaki yerel halkın ten rengi biraz da siyah oluyor. Çünkü burada yaşayan köylüler Afrika kökenliymiş. Yani Kahire'de, Lüksor'da ya da diğer şehirlerde gördüğünüz Mısırlılardan biraz farklı oluyor buradaki insanların ten rengi. Bol bol da hediyelik eşya dükkanı açmışlar köyün girişinde. Selamünaleyküm. كله تمام Kullu tamam. 100 Mia, mia. Where from you? Türkiye. Oh, Turkey. Yes, Turkish. Aman ya. Aman ya Rabbi. Ha? Yes. My receipt for my stuff. Maybe later brother. I will walk. Yeah. See you later. What's your name you? Ehad. Jihad. Yes. Nice to meet Nice to meet you too. Adam. Adam. Yes. Adam. Adamsın eyvallah. I wait you Jihad. Okey. Selamünaleyküm. Merhaba, merhaba. Burada yaşayan Nubayn köylülerinin kendine has bir dili varmış. Nubayn dili olarak geçiyormuş. Bu dil Afrika kökenli. Yabancılara da çok öğretmiyorlarmış. Çünkü kendilerine kalan miras olarak düşünüyorlarmış bu dili. Bu yüzden bu dilin bu köy dışına çıkmasını da istemiyorlarmış burada yaşayan halk. Ve bakın burada ailesinin ismini yazmış duvara, Dara ailesi. Öyle evin önünde bahçe var, avlu var. Avluda tamamen doğal çöl kumundan. Sürekli toz kalktığı için burada esnaflar da öyle düzenli olarak toz temizlemek zorunda kalıyor. Çünkü her yer kum. Bir araba geçtiği anda her yer toz toprak oluyor. Köyü gezmeye devam ediyorum. Hello my friend. No, thank you so much. Burada biraz daha teknoloji ilerlemiş. Makineyle tozları kaldırıyor adam. Köyün tamamı hediyelik eşya dükkanı olmuş. Buradaki renklerin de bir anlamı var demiştim. Mesela mavi renk Nil Nehri'ni, gökyüzünü ve bereketi simgeliyormuş. Turuncu güneşi, sıcaklığı, bolluğu çağrıştırıyormuş. Yeşil toprağı, tarımı, verimliliği ve hayatı temsil ediyormuş. Biraz daha yukarı çıkalım bakalım, burada kimseler yok. Şöyle bir ara sokağa girdim ben de. Bakın her eve de neredeyse bir isim koymuşlar. Karşındaki ev Fatuma House. Por aquí, pero por aquí. Evet bakalım burada ne var. Selamünaleyküm. Şurada kafeste timsah. Evet bu timsah olayını duymuştum. Buradaki insanlar timsaha bakıyor arkadaşlar. Şurada bir timsah var. Ve şurada da yüzen yavru bir timsah var. Ve bu köyde efsaneye göre 15. yüzyıla kadar uzanan bir hikaye varmış. Şiddetli bir kuraklık döneminde timsahlar susuz kalan köylü kadınları gizli bir su kaynağına yönlendirmiş. O günden beri timsahlara minnettarlık ve saygı duyuyorlar. Timsahları köyün bereket, yağmur ve su kaynağı ile bağlantılı olarak görüyorlarmış. Bazı inançlara göre timsahlar gökyüzünden yağmurla birlikte gelmiş. Köyde 100'den fazla timsah bulunuyor bu arada. Burada turistler de fotoğraf çekiliyor timsahlarla. Ne kadar ilginç bir gelenek değil mi? İşin daha da ilginci, her yıl burada Kom Lakre denilen bir tören düzenleniyormuş. Bu törende timsahlar kurban ediliyormuş ve kurban edilen timsahlardan sağlık, huzur, bereket isteniyormuş. Ve ölen timsahlar için cenaze töreni düzenleniyormuş. Çok ilginç bir gelenek burada devam ediyor yüzyıllardır. İyi akşamlar. Good. Good, and you? Thank you so much my brother. Thank you. Bulunduğum yerde muhtemelen köyün ortası. Şurada bir liman var. Bu limandan geliyor turistler genelde. Köyün her köşesinde de timsah motifli hediyeler, timsah motifli şeyler var. Tabii Mısır'ın olmazsa olmazı
Deve arkadaşlar. Hello. Tabii bu evlerin boyasını da düzenli olarak koruyup kolluyorlar arkadaşlar. Sadece boyayı bırakmıyorlar. Düzenli olarak yenileme yapıyorlar. Bunun en büyük amacı turistler için, turistlerin daha fazla ilgi göstermesi için. Sudan kökenli insanlar bu köyde beyaz rengi tercih ediyormuş. Sudan'dan gelenler. Bakın ten rengi demiştim. Hello brother, how are you? How are you doing? Welcome home. Welcome. Welcome. Selamünaleyküm. Assalamualaikum warahmatullahi. Where are you from? Türkiye. Turkiye. Yavaş yavaş. Karşımdaki de bir otel aslında. Otelde böyle rengarenk. Köyü de bitirdim. Çok büyük bir köy değil burası arkadaşlar. Motosiklet sürücüsü beni köyün girişine bırakmıştı. 10 dakika sonra da köyün sonuna geldim. Şuradan ara sokaklara da giriliyor fakat çok da büyük bir yer değil. Welcome. I'm fine, and you brother? What's ismi? Rami. Rami. You too. Ehad. Ehad, welcome. Welcome, thank you. From Türkiye. Turkey. Oh, good. Portugal. Turistler de burada deveyle köyü geziyor. Burası bir deve durağı. Abi bu üzerinizdeki kimin? Salah mı? Salah. Wow. Üçledik. Üçlediğiniz güzel olmuş. Eyvallah. Nasıl köy ama güzel değil mi? Rengarenk ya. Timsahlar vardı, gördünüz mü onları? Yok, burada mıydı? Valla ara sokaktan bir yere girdim, yavru timsahları sergiliyordu bir kız. Turist grubuna öyle tesadüfen gördüm küçük. Şurada büyük varmış. Biz ona gideceğiz galiba. Valla bir bakalım, beraber bakalım isterseniz. He? Aynen bir bakalım timsahlara. Hasan İşaş. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal. Turkish. Turkish. Crocodile. Yes, crocodile. Big one and small Big one. Big one. Biggest crocodile. Evet. Okay. Köyün girişinde tanıştığım Türk arkadaşlar buradaydı. Bir bakalım. Onlar da burasını arıyordu. Burada yavrular var. Crocodile, big one here. Lacoste. Lacoste. This is original Lacoste. Not fake. Yes. Not fake. Yeah. Balık hayvanı. Burada da 2 tane timsah var. 1 yıl 2 aylıkmış bu elindeki timsah. It's not No bite. no bite. Why? Very relaxed. Very relax. Isırmıyormuş arkadaşlar. Rahat hissettiğiniz sürece kendini. Evet, derisi de kaplaması taş gibi. Çok sert bir derisi var. Oh, it's okay brother. Thank you so much. Evet. Bu adama 3-5 vereceğiz artık. Bence aynen. Bahşiş. Bahşiş. How do you feed them? Fish. Yeah. Small fish. And chicken eat? Sometimes. Sometimes. Because this live in the river River? Yeah. like eating fish. Aha. Genelde balık yiyormuş. Did you find also on the river this? No the river. Lake. The lake. Yeah. Gölde bulmuş bunu. You find to on the lake, ha? Catching. Catching, really? No like this. Ha, The small. Nehirde yaşamıyormuş ama bu. Gölde yaşıyormuş arkadaşlar. Yavruyken gölde bulmuş bunu. Diğer evde daha büyüğünü gösterebilirim size dedi. Have a 2 meter and a half. 2 meter. Yeah. Burada adam evin bahçesinde timsaha bakıyor. Şaka gibi. 22 yaşındaymış arkadaşlar bu timsah. Sevebilirsin dedi. Şuradan bir pencere açtı. Kuyruğunu biraz severim. Çok da ağır arkadaşlar. Adama 3-5 kuruş vermemiz gerekti ama çay içer misiniz dedi. Çay içeceğiz şimdi burada. Arkadaşlarla biraz muhabbet edeceğim. En azından para vereceğimize çaya para verelim. Sadece timsah görmek için para vermiş olmayalım. Şöyle bir ortamda timsahın yanında çayımızı içeceğiz. Brother, there is also a house, your house here. Evi de buradaymış arkadaşlar. Böyle. Bu bölge timsahların Mısır'da yaşadığı son bölge. Buradaki işte barajlar böyle sıcak, işte güneye indikçe sıcaklık artıyor. O yüzden bu bölge timsahlarıyla ünlü bir bölge aslında. Şu anda artık bu Nil nehrinde timsahlar yok çünkü bu barajlardan sonra temizlemişler falan. Ama tarihsel olarak baktığında bu bölgenin tanrısı timsah tanrısı, Sobek. Timsah mı tapıyorlar yani buradaki insanlar? Evet, aslında timsah kötü karakter. Çünkü çok fazla insan öldürüyor falan ama en güçlü tanrılardan birisi. Yani bir timsah vardı, diğeri de Horus'tu galiba. İşte Sobek ve Horus arasında savaşlar geliyor gidiyor.
Bazı timsahlara tanrı diyorlar. Bu işte Sovyetler'in vücut bulmuş hali budur diye. Sonra ona tapıyorlar ve onu full besliyorlar. Oo. Bir noktada ölünce de mumyalayıp işte aynı Firavun gibi Aynen. tabutlara koyup böyle devam Diğer dünyaya hazırlık yapıyorlar. Aynen. Vay. Yanlarına işte o timsahın ihtiyaç duyacağı şeyleri falan. Vay süper. Çok ilginç bir gelenek. Arkadaşlar çayımı içtim. Bir 10 dakikada buralarda gezeceğim. Daha sonra da videomun sonuna geleceğiz. Gerçekten çok ilginç gelenekler, çok enteresan yaşamlar ve rengarenk bir köy. Ve bu muhteşem köyden artık çıkıyorum. Burada gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Renkli, canlı, insanları güzel. İnsanları gerçekten çok güzel. Çok yavaş yavaş. Hasan Şaş. Mustafa Kemal Atatürk. Yavaş yavaş. Mısır'da en sevdiğim yerlerden bir tanesi de burası oldu. Hello brother. Dokuma. Dokuma, dokuma. Dokuma. Turkish name dokuma. Yes. Yes. Şalları yapıyormuş. Bu şalları böyle. Bakın yapılışı da böyle. Selamünaleyküm. Ve burada işin en güzel tarafı arkadaşlar, bir dükkana girdiğinizde direkt satıcı gözüyle bakmıyorlar size. Gelip bakabilirsin diyorlar. Hiçbir sorun yok diyorlar. Arkadaşın da kamerası böyle kocaman Sony ile geziyor. This is which model? Full HD. Wow, very good. Süper. Thank you. Şükran abi. Ve tabii Türkçe konuştuğumu duyan herkes de selamını esirgemiyor arkadaşlar. Kalabalık bir turist grubu da var burada. Adiós, Mari Carmen. Ben de şu grubun peşine takıldım. Çünkü bu tarz gruplar görülmesi gereken yerlere mutlaka uğruyor. Rehberle geziyor. Ben rehbersiz olduğum için nerede ne var çok bilmiyorum. Doğaçlama ilerliyorum yolumda. Rehber bizi en eski Nubayn evlerine götürdü. Burada ilk yapılan evler duruyor arkadaşlar. Bakın kerpiçten yapılmış zaten bu evler. Ve burada da bir timsah var. Hatta 2 tane timsah var. Biri küçük, biri büyük. Valla hayvanlar burada ama çok da rahat değil çünkü turistik amaçlı tutuluyor bu kafeste. Doğal yaşam alanına uzak. Hello. Hello. How are you? Maşallah. Maşallah. Türkiye. Maşallah. Aşkım. Maşallah deyince Türk olduğumu hemen anladılar. Ablam aşkım kelimesini öğrenmiş. Selamünaleyküm. How much is one? Dolar no, Egyptian. Total 100. Ya. 2 tane bileklik aldım. Kamerayı kapat dedi. Öyle indirim yapacağım sana dedi. İkisini 40'a indirdi arkadaşlar. Gerçekten söylendiği kadar misafirperver bir halkı var buranın. Ve ben de köy gezimin sonuna geldim. Köy gezimizin son durağı da bu cami oldu. Ve böylece bir videomun daha sonuna geldik. Burada gerçekten çok güzel zaman geçirdim. Bu köyde çok renkli evler var. Güzel kareler var. Fotoğraf çekilecek bol bol nokta var. Deve var, timsah var. Köyün tarihi muhteşem. Elimden geldiğince size bu köyü anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Bir kusurum olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda buranın çarşısında olacağım. Buranın en büyük pazarında olacağım. Mutlaka takip edin. Hoşça kalın.